Merhaba arkadaşlar, Örgü Ayakkabıda Sanat'tan hepinize selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle bu güzel botu paylaşacağım. Evet arkadaşlar, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bot zaten harika oldu. Hakikaten kendisini çok güzel gösterdi. Renk uyumu da harika oldu. Siz videonun başında slide'da ayakta duruşunu da gördünüz. Ayakta duruşu çok daha güzel. Eğer sizler de beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Daha fazla insana ulaşmamız açısından bunlar önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Hep beraber başlayalım çok uzatmadan bu güzelliği yapmaya. Tabanımız kalın hasır taban. Çok kaliteli bir taban arkadaşlar. Ben bu tabanı çok beğeniyorum. Özellikle bot, çizme, babette de çok güzel oluyor. Her türlü ayakkabıda rahatlıkla kullanabileceğiniz çok sağlam, herhangi bir yırtılma da olmuyor. Hasır tuttuğu için ipi kaliteli bir taban. Kullanmanızı öneriyorum bu tabanı. İpim Nako pırlanta, hepinizin rahatlıkla ulaşabileceği, bulabileceği bir ip. Nako pırlanta ile yaptım. Alize Diva'yı 2 kat yaparsanız onunla da olur. 9 katlı filoşu 2 kat yaparsanız 18 kat şeklinde onunla da olur. Tığ olarak ne kullandım? Tığım 4 numara 1.60 milim silinmek üzere. İçerisine tabanlık olarak herhangi bir yapıştırma yapmayacağım. Bunu buraya yerleştireceğim. Şu kenardan birazcık kesmem lazım. Şimdilik şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kenarlarından biraz aldıktan sonra bunu buraya oturtacağım. Direkt üzerine de bu tabanlığı koyacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Yıkanırken bu ikisini çıkarıp makineye rahatlıkla atılabilir. Bu malzemelerin tamamını bakımlaayakkabılar.com sitesinden bulabilirsiniz. Aynı adda Instagram adresleri de var. Buralardan arkadaşlar bakımlaayakkabılar.com sitesi ve bakımlı ayakkabılar Instagram adresinden görmüş olduğunuz, kullanmış olduğum tüm malzemelere ulaşabilirsiniz. Nako pırlanta dışında bu zaten her yerde satılan bir ip arkadaşlar. Evet. Delikleri açmak için biz lazım. Her zamanki gibi makas lazım. Çakmak hep kullandığımız malzemeler zaten. Evet, buna 100 gramlık bir ip gidiyor. Ayakkabım 37 numara. Şöyle ayakkabının numarasını da göstereyim. Ve 100 gramlık bir ip gidiyor. Dolayısıyla 37-38'e 200 gramlık ip lazımsa arkadaşlar, daha büyük numaralar yapacaksanız mutlaka 3 tane ip alın. Bakın şuradaki ipler var, şu aralarda. Bu tabanlarda şurada görüyorsunuz. Şu ve şunu söyleyeyim, ben o ipleri kendime ölçü aldım. Araları bakın. Şöyle hemen birer santim. Farkında mısınız? Zaten o konulan şey hemen birer santim. Hemen şöyle altlarından bakın aynı yerden 2 tane aldım. Bak şimdi diğerinin altına, bakın buraya her birisinden bu sefer ikişer çıkardım. Siyah botta ikişer çıkarıp araya bir de zincir çekmiştim. Yukarıda onu ayarlamak zorunda kaldım.
Bunda arkadaşlar gerek kalmadı. İp kalın ya, zaten onda da öyleydi ama onda biraz sıkıştırma yapmışım. Bu daha güzel oldu. Şöyle buralarda 2 çektim. Ön ve arkada şöyle göz kararı belki 7-8 tanesinde araya bir zincir çektim. Şimdi bakın burada topuk, şu topuk kısmında şöyle bir alanda ben göz kararı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın araya bir zincir. Yine araya bir zincir. Şöyle şu topuk kısmında arkadaşlar 5-6 tane de bu şekilde yaparsanız, hani 2 tane alın, araya bir zincir çekin. Şu ön kısımda da şurada 7-8 tane de yapın. Diğer kısımları 2 sadece. Evet, önde de şöyle bir 7-8 tane bakın arkadaşlar, burada başlamış olduğum yere şuraya bir zincir çektim. Bakın burada şöyle göz kararı şurada ön kısımda şu şekilde 7-8 tanenin arasında belli zaten, bakın sıkışık birer zincir çektim. Diğer taraflar ise sadece deliklerden 2'şer tane aldım. Şimdi her birinin üzerinden sık iğne çıkaralım. Evet, birinci sırayı bitirdik. Şimdi ayakkabımızı bakın çevirdim. Bu sefer iç taraftan buradan bir sıra sık iğne yapacağız. Şuraya kadar aynı şekilde yapalım. Evet, ikinci sırayı da bitirdik. Şimdi yine bir zincir çektim. Burada bu aşamada ikinci sırayı sarma yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde.
Tekrar yapmış olduğumuz sık iğneyi sarıyoruz bakın. Evet arkadaşlar, ayakkabımızı bakın sarma bittikten sonra tekrar çevirdik. Yine burada bir sıra daha sık iğne yapacağız. Ondan sonra ipimizi koparacağız. Şuraya kadar yine sık iğne yapalım. Evet, son sık iğnemizi de bitirdik. Bakın bir tane altta var, bir ortada. Ortadakini sardık, bir de üstte. 3 sıra sık iğne yaptık. Ortadakini sarma yaptık. Burada ipimizi koparacağız. Şimdi ortadan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmekle başladım. Şimdi de dönerken şu birinciyi atlayacağız. Şunu atlıyoruz. Şu diğerinden, ikincisinden batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ile başlamıştık. Birini dönerken atladığımız için 8 kaldı. Burada bakın eklerken hemen yanına şöyle dışarıdan tığımızı ittirelim. İki kaydırmayla bağladım. Dikkat ederseniz. Şimdi burada yine dönerken birincisini atlıyorum. Şimdi artık bir üstten bir alttan öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Bir alttan
Bir üstten. Yine burada kenara ekleme yapacağız. Bir iki kaydırmayla ekledim. Burada dönüşlerde tamamen sık iğne yapacağız. Bakın, karşı tarafa kadar sık iğne yapıyorum. Herhangi bir alttan üstten alma olayımız olmayacak ters kısımda. İki kaydırmayla yine bağladım. Bakın burada bir tane atlayarak alttan aldım. Üstten. Şurada alttan almıştım ya. Şu. Tam bunun üstünü yine saracağız. Tam o şekilde gidecek. Üst üste. Bakın. Burada üstten. Burada alttan. Bunları hasırda tam tersini yapıyoruz ya. Bunda ise alttan aldığımız yerler hep alttan, üstten aldığımız yerler hep üstten, bir düz bir ters gibi gidecek. Sizin anlayacağınız. Bakın, üstten ve alttan. Burada yine şurada bir tane atlayacağım burada. Çünkü öyle denk geldi, bakın. Yoksa muntazam olmayacak. Yığılma olacak gibiydi. Evet, şimdi dönerken tamamını normal sık iğne yapacağız. Alt üst işi yok arkadaşlar. Dönerken tamamen sık iğne ile karşı tarafa geçelim. Şimdi tekrar yine üst üste getirmeye çalışacağız. Düz, ters, düz. Şimdi şurada o zaman üstten yapmam lazım. Şöyle. Evet. Üstten. Bakın. Burada. Bunun üzerine ölçü bize aslında. Üstten, alttan. Üstten, alttan. Üstten, alttan. Üstten, alttan ve üstten. Evet. Gördünüz mü görüntüyü? Hizaları takip edeceğiz. Hep alttan yaptığımız yerler üst üste gelecek. Üstten yaptığımız yerler üst üste. Hasırdan daha kolay arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar, ben ön kısmı bitirdim, geldim. Bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
19 diş yaptım geldim. Burada hemen şu anda nereye geçeceğiz? Bakın şu arka kısmına geçeceğiz. Yine aynı modele koyacağız. Buradan giderken modelimizi koymamız lazım. Şuraya bir kaydırmayla tutturacağım burayı ve şimdi koymaya başlayacağım. Bakın bir alttan bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, üstten, alttan, üstten, bakın alttan, şöyle bir alttan bir üstten şeklinde şuraya kadar gelelim. Alttan örmüşüz. Burada bir tane üstten örelim ve şuradan kenardan bir, iki kaydırmayla burada ekledim. Bakın dönüyorum. Dönerken şimdi burada birinciyi, bakın birinciyi atlıyoruz, ikinciden örmeye devam ediyoruz. Yine burada iç kısımda örerken alt üst meselesi yok. Tamamını üstten normal sık iğne şeklinde yapıyoruz. Tamamını bu şekilde şuraya kadar gelelim. Evet, yine burada bir, iki kaydırmayla buraya bağladım. Bakın sadece sık iğne yaptığımız için burası şu anda sık iğne şeklinde. Şimdi ne yapacağız? Bir tane atlayarak bir sık iğne yaptım. Şurada şuna bakın. Bunun hizasına tam üstünü sarmamız gerekiyor. Bunlar böyle gidecekler. Tam üstüne gittiği için ayarlaması daha kolay. Bakın. Üstten şurada belli zaten, bakın. Tam üstü. Alttan. Üstten şuraya. Alttan. Bir üstten, bir alttan. Bir üstten,
bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan. Gördünüz mü? Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Toplamda bu şekilde kaç sıra yapacağız? Ben size bir sayı vereceğim. Şurası başladığımız ilk yer. Birinci sıra yaptık zaten. 2'ye başladık biz şu anda. Sarmanın üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 diş. Bunu örelim ve gelelim arkadaşlar. Ondan sonra şu üst kısmına başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 sıra yaptık ve alt kısım bitti. Şimdi ne yapacağız bakın. Şuradan bir sıra sık iğne ile gelmişiz. Evet, komple bir sıra sık iğne dolanacağız etrafına. Bu bir sıra sık iğneyi yaparken de eğer ayakkabınızın şu arka tarafları, yanları falan bol gibi geldiyse gözünüze veyahut da ayağınıza ölçün arkadaşlar. Bu sık iğneyi yaparken ara ara şöyle 5-6 yerde artık ne kadar gerekiyorsa oralarda kesebilirsiniz. Şimdi komple bir sıra sık iğneyi başladığımız yere kadar yapacağız. Bakın bir sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi ön tarafa tekrar devam edelim. Bakın burada 2 sıra sık iğne oldu. Şimdi şu modelimizi koymaya başlayacağız. Kaç tane koymuşum? Aynı sayıda yapmak zorundayım. Sizler de birincide kaç yaptıysanız ikincide aynı şekilde yapacaksınız. Aynı sayıda yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ile ben burada başlamışım. Şöyle yapalım burada şimdi. 1, 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Şöyle bir trabzan. İkinci. Üçüncü. 3 tane buraya trabzan yaptım. Araya 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2 sık iğne atlayıp üçüncüye 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çek. Üzerine al. 1, 2 sık iğne atla. Üçüncüye evet. Ben toplamda bundan 12 tane yapacağım. 12 model olacak. Şuraya kadar yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde. Toplamda 12 tane şu şekilde boşluk oldu benimkinde. Çünkü birincisi o şekilde. Son kısımda
3 trabzanın yanına şurayı tamamlamak için bir tane daha yapacağım. Evet. 4 tane trabzan yaptım. Şimdi burada şuraya karşıya geçeceğiz. Karşıya nasıl geçeceğiz? Şu sondaki sık iğnenin üzerine bir sıra kaydırma yapacağız. Çok sıkı yapmayalım. Şöyle bir yakınlaştırayım. Çünkü buralara ön kısımdaki yerleri örerken bu kaydırma lazım olacak. İlmek takacağız. Buralardan ilmek alacağız. Bakın burada 3 zincir çektim. Şurada tam 3 trabzanın ortasına bağladım. Tığımın üzerine aldım. Şuradaki boşluğa, bakın şuradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5. Sonra yine bakın 5 tane ikili trabzandan sonra şuradaki 3 tanenin tam ortasına ben şöyle kaydırmayla bağladım. Sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Zorunuza gidiyorsa sık iğne de yapın ortaya. Ben kaydırmayla bağladım. Daha sonra diğerine geçeceğim şimdi. Diğerine de yine aynı şekilde 5 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Yine bu 3 tanenin ortasına kaydırma. Bir de şöyle uzaklaştırıp bir tane de öyle yapacağım. Yine tığımın üzerine atacağım. Buradaki boşluğa 1 2 3 4 5. Yine bu üçlünün ortasına kaydırmayla bağladım. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Bakın buraya kadar geldim. Şimdi şuraya hatta şuraya yapayım. 4 tane yaptık ya buraya. Ortadakine sık iğneyle bağladım burada bakın. 1 2 3 zincir çekeyim. Üç zincirimi çektim. Tığımın üzerine aldım. Tam ortaya şu beşlinin ortadaki 3 tanesine 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum.
Yine şu beşlinin tam ortasına 3 tane ikili trabzan, 1 2 3, şöyle tam ortalayacak şekilde 1 2 3, 1 2 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Bu beşlinin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu tarafa kadar yapalım arkadaşlar aynı şekilde. Bir iki zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki beşlinin tam ortasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şuraya tam ortasına 3 tane ikili trabzan, 1 2 3. Bakın bu şekilde şuraya kadar yapalım. 1 2, yine üzerine alıyoruz. Son tarafa geldik artık. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Burada ayakkabımı çeviriyorum. Bir, iki, üç. Yine 3 zincir çektim burada. Şu karşıda da 3 çekmiştim. Burada da 3 çektim. Tekrar bir göstereyim. Evet, ayakkabımı çeviriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Yine bu boşluklara aynı şekilde 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 12 tane modelle başlamıştık. Gittikçe tabii ki azalacak modellerimiz bu şekilde yaptığımızda. Bakın bu şekilde aynen devam ediyoruz. Tüm deliklerin içerisine beşer beşer ikili trabzanlarımızı yapacağız ve arada kaydırmayla bağlayacağız. Veyahut da sık iğne kolayınıza gidiyorsa sık iğne yapın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, şu tabanlığımızı da içeri koyalım. Şimdi burada kaç sıra yapacağız onu söyleyeyim. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Bakın 1 2 3 4 5 6. 12 tane modelle başlamıştık. En son bittiğinde kaç model kalmış? Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 12 modelden 7 model kalmış. Şu kenar eklemelerinde bir burada bir burada bir kez daha göstereyim. Diğer kısım hep aynı. Bu şekilde devam edeceğiz. 4 5 2 4 5. Şimdi burada yine şuradaki 3 tanenin içerisine en sondakine şu sık iğne ile bağladım. Aralara kaydırma yaptım ya. En sona sık iğne ile bağladım. Dönerken 1 2 3, bakın çok sıkı bir 3 zincir değil. Normal çekiyorum. Tığımın üzerine attım. Yine tam ortaya
1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ortalarına aynı şekilde 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. 1 2 1 2 ve 3. Yine burada ayakkabıyı çeviriyoruz. 1 2 3. Dediğim gibi çok sıkı çekmeyin bu 3 zincir. Sıkı çekiyorsanız 4 de çekebilirsiniz. Şimdi yine tığımın üzerine bakın, aldım. Buradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Yine bu üçün içerisine kaydırma. Aynı şekilde devam edelim. 4 ve 5. Evet, bu ip burada beklerken başka bir iple şuradaki şu dil kısmına yapalım arkadaşlar. Bakın şuraya bir kaydırma yapmıştık ya. Bu kaydırmalardan almayacağız. Şu anda iç kısımdan alacağız ilmeklerimizi. Toplam 14 tane. Siz yine bunu elinizdeki ayakkabının numarasına göre ayarlayın. 14 tane ilmek çıkaracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şurada bittiğine göre bir tane bu taraftan başlayacağım. Evet, 1 2, bakın ilmekleri içerideki ilmeklerin üzerinden çıkarıyorum. 3 4, çünkü buradaki kaydırmaya şu kenarlara devam ettireceğiz. 4 13 ve 14. Yine hemen dibinden çıkarıyoruz. 1 2 3 11 12 13 14. Şimdi bakın burada 2 sıra sık iğne yaptık. Bundan sonrasını bu taraftan giderken ikili trabzanlar yapacağız. Arkadan gelirken sık iğne yapacağız. Hemen bir onu da göstereyim. 1 2 tane zincir çektim. Hemen dibinden toplamda 14 tane ikili trabzanımız olacak. Çok da sıkmıyorum bakın. Biraz normal çekiyorum. Yukarı yükseltme noktamıza kadar bu şekilde olacak. Ön taraftan giderken ikili trabzan. Şimdi dönüşte bakın buradan bu tarafa dönerken sık iğne.
14 rakamını hep koruyacağız. Hemen diplerinden başlayacağız. Eksilmesin diye. Sayın 14 ile başlayacak, 14 ile bitecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde iç kısımdan giderken sık iğne yapacağız. Ön taraftan giderken 1 2 hemen dibinden batarak ikili trabzanlar yapacağız. Evet bakın 1 2 3 4 5 6 7 sıra yaptık. Dönerken dediğim gibi yine ters sık dönerken yine sık iğnemizi yaptık ve buraya geldik. Şimdi burada şurayı yapacağız. Hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle bir tane sık iğne örelim. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine 2 tane doladım. Tam ortayı bulalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tam ortası şurası bakın. 1 2 3 4 kere de çektim. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 2 tane doladım. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 3 4 kere de çektim yine. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma 2 tane doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 kere de çekiyorum. 1 2 zincir, tığının üzerine 2 tane dola, aynı yere 4 defa da çek. 1 2 3 4 bir tane daha. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma 2 tane doluyorum. Yine aynı yere 1 2 3 4. Evet. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şurada bakın en sondan bir öncesine bir sık iğne ile battım. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Bu şekilde. Şimdi şu ipi tekrar şu ön kısımdan kaydırarak buraya kadar getirdim ben arkadaşlar. Şimdi onu bir göstereyim. Bakın. Şöyle çıkararak şöyle tek tek hepsinden bakın her birine şöyle basarak
Bakın gördünüz mü? Kaydırma yaparak ön tarafından buraya kadar geldim. Şimdi şuraya bir sık iğne yaptım. Şuradaki boşlukların içerisine fıstık yapacağız. Bakın. Şöyle tığımıza topladık. Üçünü bir aldık. Bir, iki zincir üzerine al. Bir, iki zincir üzerine al. Yine buraya bir fıstık yapalım. İki zincir çekiyorum ve bakın buraya bağlıyorum. Bitiş noktasına bağlıyorum. Şimdi çeviriyorum. Burada sık iğnelerle diğer tarafa kadar gidelim. Şu tepeye de yapalım. 1 2 bir de tepeye yapalım. 3 1 2 3 1 2 3 yine 1 2 3 1 2 şuraya bağlayalım. 3 1 şöyle yine kaydırmayla bağladım. Yine burayı çeviriyorum. Şimdi burada tekrar yapmış olduğumuz sık iğnelerimizi saracağız. Bakın tekrar sarıyorum. Evet, yine şuraya kaydırmayla bağladım. Şimdi buradan da tekrar bir zincir çekelim. Dönerek tamamını ters sık iğne yaptım ve ipimi kopardım arkadaşlar. Burada ön kısım bu kadar, başka bir şey yok.
Burayla işimiz bitti. Şimdi şurada ipimizi koparmamıştık hatırlarsanız. Burayı ipin içerisinden çıkarıp örebilirsiniz arkadaşlar. İpi koparmayın. Şimdi burada aşağıya doğru 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki zincire batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradaki zincire batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şuraya batalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine kenarlarda çekmiş olduğumuz zincirlerden bağlıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradan köşeden bağladım. Şimdi önde yapmış olduğumuz kaydırma var ya, bakın şu anda o bizim işimize yarayacak. Şimdi ilmekleri buradan alacağız artık. Şuradaki kaydırmadan yine bağlamalar yapacağız. Bir tane bağladım ya, bir tane de şimdi kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar yukarı dönüyorum. Sık iğne yapacağız. 1, 2, 3. Şuraya bir tane yapacağız. Tekrar zincirin içerisine 1, 2, 3. 1 buraya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar şu tepeye 1, 2, 3. Her bir zincirin içerisine 3 sık iğne yaptık. Bir de şu aralardaki tepelere battık, bakın. Şimdi tekrar buraya bir sıra daha sık iğne inelim. Şuraya kadar. Diplerine batıyoruz, bakın dönerken bir tane atlama işi yok. Her birinin tepesine batarak aşağıya kadar inelim. Evet, aşağıya kadar sık iğnelerle indik. Bakın bir diş gidip gelmiş olduk. Şimdi burada yine kaydırmayla 2 tane bağlayacağız. Dönerken bir tanesine, 2 kaydırmanın bir tanesine atlayın. Evet, buraya kadar gelelim. Sonra sık iğne ile tekrar buraya kadar inelim. Yine bakın burada tekrar buraya kaydırmayla 1,
2 dönüyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada deliklerimizi koyacağız. Bakın 2 tane zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Birinci deliğimi yaptım. 1 2 3 arada 3 sık iğne var. 1 2 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. 1 2 3 1 2 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. 1 2 3 kuş gözü makinesi olanlar delikleri biraz daha küçük yapıp buralara kuş gözü de takabilirsiniz. Ben takmadım. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane atladım. Şurada aynı sayılarla karşı tarafı da yapmamız gerekiyor. Şimdi burada kaç tane delik var beraber bakalım. 1 2 3 4 5 6. Toplam 6. 6 tane delik yapmak istemiyorsanız aradaki sık iğneleri 3 değil 4 tane yapabilirsiniz. Evet. Şimdi dönüyorum tekrar. Tekrar üzerlerine sık iğne yapacağız. Şu iki zincirlerin içerisine bir tane sık iğne yapın. Bakın. Artırma yapmayalım. Burada iki zincirin içerisine bir tane. Arkadaşlar kuş gözü makinesi ayakkabı yapmak için olmazsa olmaz bir şey değil. Bu şekilde delik koyarsınız. Her türlü bağcıklı ayakkabıda deliklerden geçirebilirsiniz. Kuş gözü şart değil. Ben burada iki tane yapmışım. Birini çıkardım. Evet, yine şuradan bağlayalım. Evet, şimdi bakın burada bu genişlik yeterli. Şimdi burada ters sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Biraz yaklaştıracağım. Sıkı bir şekilde çekelim. Ters sık iğneyi burada bir bolluk oluşturmasın. Şimdi tek tek bu ikili trabzanların üzerinden şuraya kadar yapalım.
Yine burada aşağıya doğru zincirlerle inmemiz lazım. Şuradaki sayıların aynısını buraya da yapacağız. 1, 2, 3. Şöyle bir tutturalım bakalım. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Şuraya tutturalım. 1, 2, 3. Yine şöyle. 1, 2, 3. Dur bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Şöyle en dibe 1, 2, 3 araya. Bakın bu şekilde, dediğim gibi aynı sayıda olacak şekilde karşılıklı burayı da yapalım ve şurada aynı burayı ördüğümüz gibi örüp 2 dişten sonra 3. dişte de deliklerimizi koyalım. Bakın yine 3 dişte buraya yaptık. Yine aynı sayılarda 6 tane delik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dediğim gibi buranın sayısı kaçsa buranın sayısı da o kadar olacak. Ve şöyle baktığınız zaman aynı hizada olması lazım. Yoksa bir taraf düşük olur arkadaşlar. Bir taraf yüksek olur. Şimdi burada yine buraya da şuraya kadar, bakın şuraya kadar ters sık iğne yapacağız. Evet, sadece nako pırlanta ile tek kat ince bir bağcık olsun istedim çünkü. Evet. 1 metre kadar çekelim. Tam 1 metre zincir çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen.
Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.